Ve Kur'an-ı Kerim bunlarla ilgili ne söylüyor? Hem Hazreti İsa'nın ölümü hem de beşer oluşuyla ilgili. Birincisi Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'yı bir peygamber olarak tanımlıyor. Bir peygamber olarak tanımlaması aslında başlı başına bize onun beşer olduğunu söyler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler beşer varlıklardır. Yani ilk peygamber, Kur'an'da adı zikredilen veya zikredilmeyen. Onca peygamberin tamamının ortak, müşterek bir özelliği vardır. Tabii birçok ortak noktaları var. Bunlardan bir tanesi şudur. Hepsi beşerdir, insandır. Yani bizim türümüzden, bizim formumuzdan varlıklar. Zaafları olan, hata Kesinlikle yapan, öyle. değil mi? Kesinlikle öyle. Belki şu parantez açılabilir. Hazreti İsa'ya özgü bazı boyutlar var. Mesela babasız doğum. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın babasız doğduğunu anlatıyor. Bunun bir mucize olduğunu, Allah'ın bir mucizesi olduğu mesajını veriyor. Meryem'den babasız bile de olsa sonuçta Hazreti İsa da bir beşerdir. Ve Hazreti İsa da bir kuldur. Ve Hazreti İsa da herkes gibi bir kuldur. Bütün insanlar gibi. Bakın, bütün insanlar gibi bir kul, bütün peygamberler gibi bir peygamber. Bu çok net. 2. Hazreti İsa'nın nasıl öldüğü ya da akıbetinin ne olduğu konusunda Kur'an-ı Kerim bize çok net tanımlar vermiyor. Aslında hiçbir peygamber hakkında vermiyor ve Kur'an-ı Kerim'in böyle bir misyonu da yok. Yani Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değil. Efendim Musa şurada doğdu, şurada yaşadı, burada öldü. Efendim Hazreti İsa şurada. Kur'an'ın böyle bir Misyonu derdi yok. Ama Kur'an-ı Kerim gene de vermek istediği mesajla örtüşen ya da yakın, eğer bir takım bilgiler, tarihsel bilgiler varsa bunları paylaşıyor. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İsa'nın ne olduğunu söylemez. Ama ne olmadığını söyler. Ne olmadığını. Çarmıha gerilmedi der. Çarmıhta ölmedi der. Allah Hazreti İsa'yı onu öldürmek isteyen, ona karşı tuzak kuran insanların eline teslim etmemiş. Peki ne olmuş bilmiyoruz. Peki niye böyle olmadığını söylüyor? Çünkü biraz önce anlattım. Hristiyanlık öyle oldu. Şimdi Pavlus'un bir cümlesi var. Pavlus'un bir ifadesi var. Anlatıyor. Diyor ki eğer Mesih diyor böyle ölmemişse yani çarmıh merkezli bir kurtuluş iddiamız bizim doğru değilse o zaman diyor sizin imanınız da boştur, bizim diyor tebliğimiz de boştur. Halbuki Kur'an diyor ki hayır. Hazreti İsa bu şekilde, yani Hristiyanların ana akım Hristiyanlığı, çünkü erken Hristiyanlıkta da Hazreti İsa'nın çarmıhta ölmediğine inananlar var. Ana akım bugünkü geleneksel Hristiyanlığın inandığı şekliyle diyor Hazreti İsa ölmediyse, ki ölmedi Kur'an'a göre, o zaman Hristiyanlığın kurtuluş teolojisi çökmüş demektir. Yani Kur'an-ı Kerim çarmıh meselesi temelinde Hazreti İsa'nın çarmıhı ile ilgili açıklamayı yaparken aslında Hristiyanlığın bugünkü kurtuluş nosyonunu çökertiyor. Mesih'in nasıl öldüğünü, nerede öldüğünü, Bir önemi yok mu diyor. sizin kurtuluşunuzda hiçbir önemi yok. Ya Kur'an sözü buraya getiriyor. Yani. Mesela bugünkü Hristiyanlık İznik Konsili 325 homoousios doktrinini kabul eder. Bu ne demek? Homoousios tek tabiat. Yani cevher birliği, öz tabiat birliği. Ne demek bu? Mesih ile Allah aynı özü, aynı cevheri taşırlar demektir. Yani Mesih'i tanrılaştırmanın bir formülüdür. Bugün Hristiyanlığın kabulüdür o. 325 İznik, 381 İstanbul bu konsillerde kabul edilmiş kredodur, iman formülüdür. Halbuki bakın bu şahsiyet ayrılığı söz konusu şeyde. Ve Hazreti İsa aynen ifadesi odur yani. Benim de Rabbim olan, sizin de Rabbiniz olan tek bir Allah. Bu Şema İsrail duasıdır. Sinagoglarda sürekli okunur. Bugün de okunur. Peki Hazreti İsa bunu kendiliğinden mi söyler? Hayır. Hazreti İsa bu sırada Tevrat'a atıfla konuşur. Çünkü aynı ifade. Bakın aynı ifade. Kur'an'da geçer. Aynı bu söylediğim ifade. Kur'an'da geçer. Hazreti İsa'nın ağzından Markus İncil'inde geçer. Tevrat'ta yasanın tekrarı kitabında geçer. Bu şu demektir yani. Tanrımız olan Allah bir tek Allah'tır. Ya Hazreti İsa bunu söylüyor. Hazreti İsa ben Tanrıyım gelin ey insanoğulları bana tapın demiyor. 1770'lerden 1760'lardan itibaren sistematik, bugünkü anlamda modern metotlar kullanılarak çok ciddi araştırmalar yapıldı. Hazreti İsa ile ilgili, ilk dönem Hristiyanlıkla ilgili. Bu araştırmacıların araştırmaların da ortaya koyduğu Hazreti İsa profili, deseniz ki bana aha yeni ayetin ve kilisenin kabulü, deseniz ki işte Kur'an-ı Kerim'in kabulü, vallahi Kur'an-ı Kerim'in
ortaya koymuş olduğu İsa profiline çok daha yakındır. Yahudi ve İslam geleneklerinde, ibadetlerinde siz az evvel mesela sünneti söylediniz. Benzerliklerin epey olduğunu görüyoruz. Hristiyanlıkta ise pek yok. Bu farkı, bu ayrışmayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Hz. İsa'dan sonraki aşamada onun havari cemaatine baktığımızda yine onlar da Yahudi kültürü ve inanç dünyası içerisinde varlar. Bakın Hristiyanlık diye bir din yok ortada Hz. İsa'dan sonra. Nasraniler diye bahsettikleri bir takım insanlar var. Bunlar Hz. İsa'nın cemaati, havari cemaati. Ve Yahudilik içerisinde bir mezhepsel, bir yapısal oluşum ortaya koymuşlar. Yani bunlar Yahudiler ama Yahudilik içerisinde farklı bir yol tutmuşlar. Ama hala Yahudi. Yasayla bir problemi olan... Teknik farkları var. Teknik farkları var. Tapınakla bir problemleri yok. İsrail'in tanrısıyla bir problemleri yok. Yahudi kültürü ve inanç dünyasıyla doğrudan bir problemleri yok. Evet, yeni bazı yorumları var. Yani farklı bazı yorumları var. Çünkü Hz. İsa'yı takip ediyorlar. Pavlus'tan sonra ve özellikle 2. yüzyılla birlikte antik çağ kilise yazarlarına baktığınızda Ignatius gibi. Özellikle Ignatius Antakyalıdır. Antiyokyalı. Irenaeus gibi. Lyonlu, Lugdunumlu mesela. Justinus gibi. Simirnalı, İzmirli. Polikarpos'un öğrencisidir. İzmirli Polikarpos'un öğrencisi. İşte Markion özellikle. Sinopludur. Bakın bu bahsettiğim isimlerin hepsi erken dönem kilise tarihinin çok önemli yazarlarıdır, teologlarıdır. Aynı zamanda hepsi Anadolu'dandır. Çünkü Hristiyanlığın ilk ortaya çıktığı, neşrünema bulduğu coğrafya Anadolu'dur. 2. yüzyıldan itibaren Yahudiliğe bir başkaldırı söz konusudur. Pavlus'la başlayan bir başkaldırı sürecidir bu. Pavlus çünkü havarilerin otoritesine meydan okur. Ama süreç içerisinde havariler sahneden çekilirlerken Pavlus egemen pozisyona, Pavlus'un düşünceleri, görüşleri egemen pozisyona yükselmiştir. Ve Pavlus'tan sonraki süreçte de özellikle Anadolu coğrafyasında, Filistin dışında, Anadolu gibi, Mısır gibi, Yunanistan gibi, Roma gibi farklı coğrafyalarda İsa'ya inandığını, Hz. İsa'nın cemaati olduğunu düşünen ama son tahlilde bir takım ruhbanlara tabi olduklarını gözlemlediğimiz cemaatlerde Yahudiliğe bir başkaldırı söz konusudur. Kendilerini ısrarla ayrı bir cemaat olarak tanımlama, kendi kimliklerini Yahudiliğin dışında bir yerlere taşıma ve konumlandırma arayışı çok belirgindir. Peki ne oldu? Yahudilerle Romalılar birbirleriyle sürekli düşman olduklarından, kavgalı olduklarından ve Romalılar sürekli ezildiklerinden dolayı Hristiyanlar için, yani İsa cemaatleri için de pratik bir yol oldu. Ya biz Yahudi değiliz. Yani bize de karşı olmanıza, bize de gerek düşman olmanıza gerek yok demenin farklı bir boyutu kendi kimliklerini bravo ayrı bir yerde konumlandırmaktı. Nitekim biz 1. yüzyıl sonundan ve 2. yüzyıl başından itibaren bu endişeyi kilise yazarlarının eserlerinde görüyoruz. 2. Yahudilikten dışlanmaya başladılar. Neden? Çünkü Yahudilerin sonraki süreçteki Mesih'i isyanlarına destek vermediler.